Merhabalar, ben Deniz Muzaffer, iç mimarım. Şimdi normalde bu kanalda SketchUp'la alakalı, V-Ray ile alakalı, mimari programlarla alakalı eğitim videoları var. Fakat eğitim videoları çekmeyi bir süre bıraktım. Genellikle şimdi canlı yayın yaparsam o videoları koyuyorum. Çünkü benim bir saatlik videolarım falan var. V-Ray ile alakalı, SketchUp'la alakalı. Bir saatlik bir videonun yapımı, işte modellemesi, bunun render süreci falan filan 3 saati falan buluyor en azından. Sonra bunun tabii ki de bir de edit kısmı var. Edit kısmı için de 3 saatlik bir videonun editi en azından 6 saat sürüyor. Çünkü bir saniyeyi 2 saniye izlediğinizi varsayarsak sürekli tekrar baştan falan filan izlemeye çalıştığınızda 3 saatlik bir yerin minimum 6 saat bunun editi sürüyor. Çok fazla bir şey eklemiyorsun. Sadece kırpmalarını falan yapıyorum. Toplamda benim 9 saatime falan mal oluyordu bir video. Şimdi ilk başta gelirim açılsın diye ben bunu disiplinli bir şekilde yaptım. Sonra açıldı gelirim. Ve videolar devam ettim. Yapmaya devam ettim. Sonrasında bir baktım ki abi videolarım benim o bir saatlik videodan sadece 100 lira, 200 lira, 300 lira bir para kazanmışım. Açık söylemek gerekiyor. Bunu kimse ücretsiz olsun diye yapmaz. Ya ben buradan para kazanırım diye yapmaya başlamıştım. Tabii sorusu olanlara ücretsiz yardımcı olduğum da çok oldu. Instagram'da zaten bana sorusu olanlara canlı görüntülü konuşup da yardım etmişliğim dahi oldu. Fakat burada inanılmaz bir emek oluyor. Yani 6 saatten 7 saatten bahsediyoruz. Böyle bir mesai harcıyorum ve elde ettiğim gelir 600 lira 700 lira falan bir gelir oluyor bir videodan. Tabii bizim eğitim videosu olduğu için ve çok fazla kişinin de eğitilmek istemediği için böyle düşük şeyler de oluyor maalesef. Yani ben eğer ki eğitim videosuyla alakalı bir şey yapacaksam bunu canlı yayın olarak yapıyorum ve canlı yayın tekrarını yüklüyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Yani videoyu yüklemememin temel nedeni aslında bu arkadaşlar. Eğer ki aranızda sosyal medya ile alakalı ben işte sosyal medyaya gireceğim şu kadar paralar kazanacağım falan filan diyorsanız ve siz eğer erkekseniz arkadaşlar, çünkü burada büyük bir cinsiyet ayrımı var. Kadın olursanız daha hızlı para kazanabiliyorsunuz. Bunun temel nedeni de maalesef bizim erkeklerin abazalığından dolayı. Beyler birazcık bu konuda sakin olalım. Lütfen sakin olun. Şu anda TikTok'ta 60-70 yaşındaki kadın dahi yayın açıp para kazanabiliyor. Bunun temel nedeni kadınlarda değil ki. Kadınlar erkeklerin bug'ını bulmuş. Bu şekilde para kazanıyorlar. Benim gibilerin bir eğitim videosu yapıp da bundan YouTube'da para kazanması hemen hemen imkansız gibi bir şey oluyor. Milyonlarca izlenmen gerekiyor ki para kazanabilesin. Maalesef biz de o kadar izlenmiyoruz. 30 bin, 40 bin, 30 bin civarında mı, 40 bin civarında mı ne bir videom var. O da maksimum getirisi 600-700 lira falan oluyor. TikTok'la alakalı da yine bir takipçimin bana söylediği şey, 2 günlük bir TikTok yayınından hiçbir şey yapmamış, sadece oturmuş şu an benim yaptığım gibi sohbet muhabbet etmiş ve oradan 120 dolar kazanmış. Yani benim aslında YouTube'dan toplam kazandığım parayı, yani benim saatlerimi verdiğimi, hatta topladığınızda günleri alan o mesai süresinden daha fazla 2 günde birkaç saat yayın açarak o parayı kazanmışlar. Yani temel mantık şu arkadaşlar. Siz bir şey üretip bir şey ortaya koyup da buna emek verip de bir şey koyacaksınız ve bundan zengin olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Olmaz. Farklı yöntemler var. Aslında bu videonun konusu bu değil dedim. Niye buraya geldik ki? Bunu anlatmayacaktım ben. Neyse. Bu yüzden arkadaşlar eğitim videosuna ara verdim. Eğer sorularınız falan olursa böyle anlık olarak sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Instagram'da vesaire. Canlı yayınlarla alakalı canlı yayın da yapmak istiyorum aslında. YouTube'da falan canlı yayın yapmak istiyorum. Aslında ben Twitch'e de girdim. Bu sefer Twitch'ten dedim ki millet Twitch'ten şu kadar para kazanıyor. Oraya girelim. Girdik. Abonelerim falan doldu aslında. Onunla da Twitch bu sefer çok fazla para kesmeye başlamış. Ondan da para kazanamadık. Hatta kazandığım paraları dahi çekemedim. Udemy'ye girdim. Udemy büyük bir kısmını alıyor. Yine eğitimli ücretlerini. Yani ben şu anda nereye girsem orası kuruyor gibi. Şu anda Instagram'da 150 binden fazla takipçim var. 151 bin olabilir şu videoyu izlerken.
Ve milyonlarca izlenen videolarım var. Yani toplam videolarımın izlenme sayısına baktığınızda bir 15-20 milyon falan vardır. Kazandığım gelir sayısı 0. 0. Şu şekilde 0. Yani sosyal medyadan bu şekilde para kazanamıyorsunuz. Yani ben kazanamıyorum. Büyük ihtimalle kazanan kişiler de ajansla falan çalışıyordur. Oradan marka işbirlikleri falan geliyordur. Ben kendi çabamla markalara, işte program geliştiricilerine falan mail atıyorum, DM atıyorum. O şekilde mesela İtalyan menşeli bir tane render firmasının reklamlarını yaptım. Bu şekilde geliri elde ettim. Sonra bir Tayland'dı galiba. Taylandlı bir yapay zeka sitesinin reklamını yapıyorum. Bu gibi şeyleri kendi başıma yapmaya çalışıyorum. Yani bunu kendi başınıza yapmaya çalışırsanız böyle aman aman paralar kazanamıyorsunuz. Benim şu anda sanırsam 3 yıl değil ya. Ne 3 yıl? 2 yıl falan oluyor. 2 yıldır çabalıyorum. 2 yılda kazandığım para maalesef aldığım bilgisayarın parasını karşılamıyor büyük ihtimalle. Neyse. Aslında gelelim asıl mevzuya. Ben başka bir şey anlatacaktım. Bir dokun bina işittim senden oldu. Şimdi arkadaki background'ı görüyorsunuz. Rezil bir yer. Bir iç mimarın odasına yakışmıyor diyebilirsiniz. Aslında burası oda değil, burası bir depo. Benden önce bir motor ustası vardı burada, yani öyle düşünün. YouTube'da orada burada gördüğünüz işte bir günüm şöyle geçiyor yulafla başlayan orman meyveli kahvaltılar görüyorsunuz. Bunlara hevesleniyorsunuz, ediyorsunuz. Yani bu binde bir falan oluyor. Bunların zaten aileden veya çevresinden zengin insanlar oluyor. Sıfırdan bir şey yapmak istiyorsanız şu anda ben sıfır bile değilim, eksideyim. Tam başındayım. Şu anda başlıyorum mesela. Kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir apartman tutayım dedim. Kiralar aldı başını gitti. İnanılmaz derecede. Ben de mahallede bir depo tuttum. Ben de kuzenimle beraber, kuzen de bir depo arıyordu. Onunla beraber geldim. O işte eşyalarını falan koyuyor buraya. Ben de bu deponun yarısını, yarısı değil de dörtte birine bir şey yaptım. Ofis yaptım. Ofis yaptım da öyle oldu yani. Mesela şu anda ofis turu gibi bir şey yazacağım büyük ihtimalle başla. Fakat ofis turu, yani şöyle kamerayı bir çevirdiğimde bitecek zaten. Yani şöyle birazcık göstereyim. Bakın. Şurada eskiden adam galiba şey yapmış. Buralarda bak, şurada çeşme var. Şuraları görüyorsunuz. Zaten tavan dökülüyor falan. Böyle rezil bir yer aslında. Şöyle de göstereyim. Bakın burada spor falan yapıyorum arada. Bu şekilde yani 1+0, 1+1, bir ev, bir kedi, bıcır bıcır bir sevgi mottosuyla yola çıkacaksanız eğer maalesef o kira parasını ödemeniz gerekiyor. Ben de burayı sosyal medya için ve eğitimler için yapıyorum. Eğer ki buradan kazanacağım para kiramı ödemeyecek seviyeye geliyorsa maalesef öyle bir temiz bir yere çıkamıyorum. Böyle bir yer tuttum. Burayı düzenlemeye çalışacağım. Aslında buraya çivi dahi çakmak istemiyorum. Depremden sonra aslında depreme kadar birçok şey yapmıştım burayla alakalı. Fakat depremden sonra bir şey yapmak istemedim. İçimden gelmedi. Çünkü kaldığım yer çok kötü bir yer. Eğer ki bir deprem olursa ve benden haber alamıyorsanız ve saat akşam 7 ile 12 arasında olduysa deprem, büyük ihtimalle ben şu anda bu deponun işte şu kolonun altında falan olacağım. Büyük ihtimalle. Şurada masanın altına falan saklanacağım. İnşallah olmaz. Başımıza bir şey gelmez. Burnu bile kanamaz ama bizim gerçeğimiz bunlar. Maalesef böyle bir yerde yaşamak zorundayım. Burada normalde kalacaktım, edecektim. Buraya bir tane de şey alacaktım. Uyku tulumu gibi bir şey alacaktım. Burada işe gidip gelecektim falan. Böyle bir hayallerim vardı. Burayı bayağı bir güzel bir hale getirecektim. Fakat o depremi gördükten sonra, o yaşananları gördükten sonra buraya hiçbir şey yapasım gelmedi çünkü bina sağlam değil. Duvarlar dökülüyor. Zaten kolonlardaki demirler falan gözüküyor. Şu arkaya mesela bir tane dünya haritası yapmıştım. Sonra dünya, hatta onun şeyi yok mu ya? Onlar döküldü. Döküldükten sonra böyle pis bir görüntü oldu. Şu şekilde. Bana dediler ki burayı düzenle, bir şey yap yani. Bir video üretiyorsun. Arka planın daha güzel olsun. Daha öncesinde kendimi hiç göstermiyordum. Fakat şöyle bir şey oluyor. Eğer ki bir marka bir ilerleme kaydetmek istiyorsan belli bir süre sonunda o yüzü görmek istiyor yani markadaki insanlar. O yüzden birazcık daha yüzümü göstermeye çalışıyorum artık hem Reels'larımda hem videolarımda. O yüzden birazcık daha etrafı toparlamak istiyorum. Bugün aslında çok basit, çok kısa bir şey yapacaktım ya. Niye bu kadar uzadı ben de bilmiyorum. Birazcık gezdireyim mi sizi?
Evet, çalışma masam bu şekilde. Aslında bütün yatırımımı falan filan böyle yaptım. Bu şekilde bir masam var. Bütün işim gücüm burada. Şurada çayım çorbam falan oluyor. Burada eski bilgisayarım var. Büyük ihtimalle burada eski o dediğim motor ustası burada temizlik falan yapıyordu. Bakın adam yani delmedik yer bırakmamış. Seramiği delmiş herif ya. Seramiği delmiş. Seramiği boş ver. Abi adam kolonu delmiş ya. Kolonu delmiş. Lan kolonu niye deliyorsun? Bak şuradakilerin hiçbiri kurşun deliği değil ha. Bunların hepsi adam delmiş. Lan burayı niye deliyorsun ya? Bu şekilde ben buraya bir şey yapmak istiyorum. Tam kamera şu arkayı gördüğü için aslında bu duvar çok değerli bir duvar. Bu duvarda şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şu sol tarafa ahşap dikmeler, akustik şeyler yapmak istiyorum. Sağ tarafta da yine bir panel olacak. Şimdi şuradaki hiç kırma dökmeye girmek istemiyorum. Şuradaki şeyler var ya, seramikler. Bu seramiklerin üstünü kaplayacağım. Üstünü akustik süngerlerle kaplamak istiyorum. Buradaki iki panel arasındaki kısmı antresit yapacağım ya da koyu gri yapacağım. Şuralar falan hep antresit olacak. Zaten süngerim siyah olacak. Belki şuradaki dolabı boyarım. Yani bakın o kadar istememişim ki zamanında. Yani buraya rezil bir durumda. Şuradaki boyanın şeyini bile temizlemedim. O derece. Şuranın kulbu kırıldı. Buraya yeni kulp alacağım. Şuradaki Florence kapı. Evet ya, bu adam bu Florence'la beraber burada bir işlem yapmış. Tam burada çalışmış her şeyini. Biz de bu şekilde çalışıyoruz. Bu çizim masam. Masamın tablası. Normalde bu eğimli olanlar var ya. Onun masa tablasını kullandım. Alttan da zamanında BİM'den aldığım bir tane masam vardı. O masaya bunu vidaladım abi. Vidalayınca burada 80'e 120'lik bir masam oldu. Çünkü 80'e 120'lik bir masa almak çok pahalı. Burada bizim temel amacımız şu. Hani biz iç mimarız ve işte şu sosyal medyayı iş yapıyoruz falan filan diye paramız yok maalesef. Burada en az maliyetle en güzel şeyi nasıl yaparız? Onun peşindeyiz. Bu arka tarafı göstermek istemiyorum ama burada bir tane tuvaletim var. Şurada bir tane lavabo var. Yani hiç yoktan iyidir. Burada da bir akordeon kapı aldım Koçtaş'tan. Bunu da bu şekilde yaptım. Hem alandan filan da fena da değil. Plastik yani bu. Burada da benim motosikletim var. Aslında normalde dediğim gibi şuradaki kapı yoktu. Kapı diyorum. Duvar yoktu burada. Önceden işte duvarı bu şekilde ördüm. Bu da böyle yatıyor işte. Kış geldi. Bu şekilde bir depo var. Bu deponun içerisinde böyle minik bir ofis yaptım kendime. Kendimce bu şekilde bir ofis yaptım. Bütün çalışmalarım, bütün her şeyim burada geçiyor. Burada üretmeye çalışıyorum. Evet, Dandirik'ten bir buradan rölev aldık. Tabii kendi modelleyebileceğim kadar ölçü aldım. Sonrasında kafamda şöyle bir şey oluştu. Akustik paneller var Trendyol'da. 60'a 200 kaçtı? 245. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Şunu şöyle koysak. Şimdi şuradaki benim tam arkamda bulunan kısma şuraya şu 60 santimliği koyalım. Bir panel. Şöyle bunun maksimum kalınlığı neydi? 1.4 santim. Bundan 18 tane istiyorum desem oldu gibi ha. Şimdi şuradaki kısım var ya, yani benim şurası, şöyle bir şurası var ya, şuradaki seramik. Buraya bir kaplama yapmak istiyorum. Kaplamayı da şunla yapmak istiyorum. Şuradaki akustik süngerlerle yapmak istiyorum. Onda da şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bu 50'ye 50 ya. Yani bunun bir ölçüsü 50'ye 50. Biz onu en güzel şu şekilde ayarlarız. Şimdi Flow Generator'la burada kaç tane sünger gideceği ile alakalı bir şeyim oluştu. Kafamda düşüncem oluştu. Buradan da ölçümü almış oldum. Finalde şöyle bir şey çıkıyor. Şu taraflarda işte ahşap dikmeler olacak. Tam ortasına ben bunun şey yapmayı planlıyorum. Bir tane logo, isimlik falan yapmayı planlıyorum. Tam şu ortaya isimlik falan yapmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi şuralara akustik panellerle çevirdim. Yani yapıştırma yapacağım. Burada benim masa düzenim şu şekilde zaten. Ve tam buraya da bir tane yine ahşap dikme kullanmayı planlıyorum. Şuraya bir tane ayna gibi bir şey yapmayı planlıyorum.
uzun bir ayna. Buraya bir tane bitki koymayı planlıyorum. Tam şu karşıyı temiz bir duvar olarak bırakacağım. Buraya çünkü projeksiyonda bir şey yansıtmak istiyorum. Yani dizi filmlerimi, projeksiyonları da şurada izlemek istiyorum. Orada da şu kapaklardan birini açtığımda direkt projeksiyon buradan şuraya yansıtabilecek bir seviyeye gelsin istiyorum bu şekilde. Bakalım, ilk yapmam gereken işlemlerin başında tabii yapıştırma işlemleri çok fazla olacak. Onları silikonla falan yapıştırırım büyük ihtimalle, soğuk silikonla. Ondan sonra boya işlemleri var. Çokça büyük ihtimalle alçı işi olacak. Sonra onları zımparalayacağım filan. Bunların hepsi tabii ki de ben üşenmezsem olacak şeyler. Ama hayalimiz bu şekilde. Böyle bir şey yaptık, bakalım olur mu olmaz mı bilemiyorum. Umarım güzel olur. Umarım daha böyle buraya gelirken daha istekli gelirim. Öyle bir ortam oluşur burası. Şimdi yüksekliği 3.40 olması benim handikapım. Çünkü yukarılara kadar alçı dönmek, zaten alçı dönmek birazcık problem olacak. Onun için bir iskele kurmam da gerekebilir. Öyle bir handikaplarım, öyle bir sıkıntılarım var maalesef. Bir de burada işleyen bir sistemim var. O sistemin de sekteye uğrasını da istemiyorum. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir yöntem bulacağım bilmiyorum. Ama bunu da yapmak istiyorum. Böyle bir yaparken de bir içerik çıksın istiyorum. Normalde video buydu. Ana konum buydu. Fakat videonun girişinde çok fazla şey anlatmış olabilirim. Çok anlatacak şeyim var çünkü. Böyle ara ara video atmayı planlıyorum. Kimse izlemezse bile sesli bir günlük olmuş olur. Videoyu beğenirseniz de beni mutlu edersiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.